Herkese merhaba, Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Hatırlarsanız bir önceki videoda sizlere bu hazır görünümlü yakanın yapılışını anlatmıştım. Yakaya İtalyan ilmek alma yöntemiyle esnek bir başlangıç yapmıştık. Ardından lastik kısmını örmüştük. Sonra da bu yine hazır trikolarda gördüğümüz türden bakın şu biye çalışmasıyla yakayı tamamlamıştık. Bugün bu videoda yakanın devamında ihtiyaç duyacağımız reglen hesaplarının ve yaka düşürme çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Bu anlatacaklarımla sizler farklı ipler kullanarak farklı bedenler için örgü örmek istediğinizde aynı hesapları yaparak ilmek sayılarını hesaplayabilir ve örgüye başlayabilir durumda olacaksınız. Evet, başlamadan önce ihtiyacımız olan bazı bilgiler var. Bunlar neler birlikte bakalım. Öncelikle baş çevresi ölçüsü. Öreceğimiz kişinin baş çevresinin ölçüsüne ihtiyacımız var. Bunu bir mezura yardımıyla bakın bu şekilde baş çevresini ölçerek bulabiliriz. Ya da internetteki beden ölçü tablolarından faydalanabiliriz. İkinci olarak ipe dair bazı bilgilere ihtiyacımız var. Kullanacağımız iplerin üzerinde, bu bandının üzerinde bir bilgi vardır. Bakın şöyle bir kare vardır. 10'a 10, 10 santimetreye 10 santimetre yazar. Ve burada bir ilmek sayısı yazar. Bakın burada 20 ilmek yazıyor. Bir de sıra sayısı 27 sıra yazıyor. Şimdi bu nedir? Bu ipi kullanarak öreceğimiz örgüde 10 santimetre içerisinde 20 tane ilmek olduğunu ve yine 10 santimetre içinde 27 sıra olduğunu ifade ediyor bize bu bilgi. Şimdi bu bilgiyi ya dediğim gibi bu ipin bandı üzerinden alabilirsiniz ya da bir deneme parçası örersiniz. 10 santimetreye 10 santimetreden daha büyük bir deneme parçası. Onun üzerinde ilmek sayısını ve sıra sayısını sayabilirsiniz 10 santimetre için. Açıkçası bunu yapmanız daha sağlıklı bir sonuç verir. Çünkü iplerin üzerinde yazan bu bilgiler standart durumlar içindir. Sizin el sıkılığınıza ya da bir numara küçük bir numara büyük şiş kullanmanıza bağlı olarak değişebilir. En sağlıklı sonuç için deneme örgüsü örmenizi ve onun üzerinde bu sayımları yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi benim kullandığım ip örneğinde bu değerler bakın 10 cm için 20 ilmekti. Buradan 1 santimetre için 2 ilmeği buldum. Yine 10 santimetre için 27 sıra verilmişti. Ben bunu 1 santimetre için 2,7 sıra olarak not aldım. Şimdi buradan sonra bu bulduğumuz, ölçtüğümüz baş çevresi ve 1 santimetre için ilmek sayısını kullanarak biz başlangıç ilmek sayımızı hesaplayacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Bakın neydi bu bilgimiz? 1 santimetre örgü için 2 tane ilmek ihtiyacımız var. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla bizim baş çevremiz yapmak istediğimiz ölçümüz 44 santimetre. Ne kadara ilmeğe ihtiyacımız var? Bunu nasıl buluruz? 44 ile 2'yi çarparız ve 88 ilmek olarak buluruz. Şimdi burada şöyle bakın anlatayım. Bu 88 ilmek baş çevresi için bulduğumuz ilmek sayısı. Baş çevremiz bakın şöyle iz düşümünü alırsam aşağıya doğru. Şöyle bir yaka verir bize. Yani bu ölçüde yaparsak biraz genişçe bir yakamız olur. Biz biraz daha derli toplu bir yaka olsun istersek, şöyle bir yaka olsun istersek bunu biraz küçültmeliyiz. İşte buradaki küçültme oranımız yaklaşık %10, %15 civarlarında olmalı. Ben şu an bu örnekte %10 kadar eksilteceğim bu ilmek sayımı. 88'in %10'u yaklaşık 8 ilmek yapıyor. Bunu çıkardığımda 80 ilmeğe ulaşıyorum. Böylece benim başlangıç ilmek sayım bakın 80 ilmek oldu. Evet, şimdi bulduğumuz bu değerleri yavaş yavaş şu şekil üzerinde gösterelim. Başlangıç ilmek sayımız 80. Şimdi reglan hatları olan bir örgü yapacağız. Bu reglan hatlarını ben ikişer ilmek olarak uygulama yapacağım. Onları da böyle not alıyorum bakın. Bu 1 olabilir, 3 olabilir. Yapacağınız modele göre değişecektir. İkişer ilmek alalım. Şimdi ne yaptı bu ikişer tane ilmekleri, 4 tane 2 ilmeği daha doğrusu hesaplarsam 8 ilmek yapar. 80 ilmekten 8 tane ilmeğimizi bu reglan hatlarına vermiş olduk. Geriye 72 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi ön arka
Şöyle bakın, ön, arka ve kollar. Buralara ne kadar ilmek vermeliyiz? Bunu bulabilmek için 72'yi 3'e bölüyorum. 3 parçaya bölüyorum. Bu 3 parçanın bir tanesi ön, bir tanesi arka, üçüncüsü de kolların toplamını verecek bana. 72'yi 3'e böldüğümde 24 çıkıyor. Tam çıkmaya da bilirdi. O zaman 1-2 ilmek öne, arkaya da kollara fazla verdiğinizde sonuç çok fazla fark etmeyecektir. Ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi 24 ilmek çıktı dediğim gibi. Bunları ne yapalım? 24 ilmeğin bir tanesini öne veriyorum. İkincisini arkaya veriyorum. Üçüncüsünü 2'ye bölerek kollara paylaştırıyorum. Yani 12 ilmek bu kol, 12 ilmek bu kol. Şimdi bu haliyle aslında ayrımları yapmış olduk. Ama ufak bir düzeltmeye daha ihtiyacımız var burada. O da nedir? Kolların bu haliyle örülmesi durumunda bir miktar bol olabileceğini düşünerek birkaç ilmek eksiltmeyi tercih ediyoruz genellikle. Dolayısıyla bir 2 ya da 3 ilmek kadar kollardan eksiltip gövdeye vermeyi genellikle tercih ediyoruz. 3 ilmek kadar ben şu an eksiltmeyi düşünüyorum. 12'den her iki koldan 3'er ilmeği çıkartıyorum bakın. Dolayısıyla kol ilmek sayım 9'a düştü. Burada da öyle. Nihai ilmek sayım kollar için 9 oldu. Peki bu 3 ilmekleri ne yapacağız? Onları ön ve arkaya vereceğiz. Bir tanesini buraya veriyorum. Diğerini de buraya veriyorum. Dolayısıyla şu an için ön ve arka ilmek sayılarımız 27 oldu. Evet, eğer yaka düşürme yapmayacaksak burada hesaplarımız tamamlanmış oldu. Bulduğumuz bu değerlerle örgümüzü örmeye başlayabiliriz. Ama eğer yaka düşürme yapacaksak birkaç hesaba daha ihtiyacımız var. Şimdi öncelikle yaka düşürme nedir bilmeyenler varsa kısaca anlatayım. Bakın böyle bir yaka normal şartlarda bakın böyle durur. Yani ön ve arka aynı hizada durur. Bu durumda ön yaka boyuna fazlaca dayanacağı için rahatsız edici olabilir. Daha konforlu bir kullanım için ön yakanın biraz şöyle aşağıda durmasını tercih ederiz. Daha rahat bir kullanım şekli olacaktır bu şekilde. Şimdi işte bu ön yakanın bu şekilde aşağıda durmasını sağlamak için uyguladığımız teknik yaka düşürme çalışması. Şimdi onu nasıl yapacağız? Kaç tane adımla uygulayacağız ona bakalım. Şimdi normalde yaka düşürme çalışmaları için şöyle standart verebileceğim ölçüler var. Bu da nedir? Şu dedim ya, ön yaka arkaya göre bir miktar aşağıda duracak. İşte bu durma mesafesi kaç santim? Bunun için verebileceğim bilgiler şunlar bakın. 0-2 yaş için 1,5-2 santimetre kadar. 3 yaş üzeri çocuk ve gençlerde 3 santimetre. Yetişkinlerde 4-5 santimetre, büyük beden yetişkinlerde 6-7 santimetre kadar olabilir. Şimdi ben 1-1,5 yaş gibi düşündüğüm için bu yaptığım çalışmayı şu an yaka düşürme uzunluğunu 2 santimetre olarak kabul ediyorum. Şimdi başlangıçta bakın bir bilgimiz daha vardı. 1 santimetre için kaç sıraya ihtiyacımız var? Şimdi şöyle durduğunda bakın bu bizim elde edeceğimiz bu yakanın düşürme mesafesi sıra sayısına bağlı. Yani sıra sayısının kaç sıra olduğunu, daha doğrusu bu mesafede kaç sıra olduğunu bilmemiz gerekiyor. İşte onun için bakın neydi bilgimiz bizim? 1 santimetrede 2,7 sıra var. Peki biz ne kadar yaka düşürme yapmaya karar verdik? 2 santimetre. İşte bunu şöyle bulacağız. 2 santimetreyi 2,7 sırayla çarparak ihtiyacım olan yaka düşürme için gerekli sıra sayısını buluyorum. Çarptığımda 5,4 çıkıyor. Onu 6'ya yuvarlıyorum. Burada elde edeceğimiz rakam çift sayı olmalı. Yani 5'e yuvarlamam mümkün değildi. Özellikle 6'ya yuvarladım onu. O da neden? Bir yaka düşürme adımı 2 sıradan oluşuyor. Yani birazdan göreceğiz. Mesela buradan başlayıp diğer tarafa gidip tekrar geriye döndüğümüzde bir adımı tamamlamış oluyoruz. 2 sıradan oluşuyor. Dolayısıyla çift sıra olmalı.
2 sıradan oluştuğu için de bu bulduğum sıra sayısını 2'ye bölerek kaç adımdan oluşan bir yaka düşürme yapmam gerektiğini buluyorum. Burada örneğimizde 6'yı 2'ye böldüğümüzde bu sayı 3. Şimdi bakın onları yine çizim üzerinde gösterelim. Bu 3 adımı öncelikle kollarda yapacağız. Bakın kollarımız buralar biliyorsunuz. Şu 1, 2, 3 tane nokta işaretledim. Bu bulduğumuz adım sayısı kadar. Aynı şekilde diğer kolda da 1, 2, 3 tane noktayı yine işaretledim. Şimdi bu kollara ait ilmek sayılarımız kaçtı? 9 bulmuştuk. Dolayısıyla bu 9 ilmeği buralara paylaştıracağım. Bakın 3 tane nokta işaretlediğimde burada 1, 2, 3, 4 tane bölge oluştu. 9'u 4'e böldüğümde 2 çıkıyor, artı 1 kalıyor. Onu şöyle yapalım. O 1'i buraya verelim. Yani burası ilk adım 3 olsun. Diğer adımlar 2 olsun. Bu 9 ilmeği bu şekilde paylaştık. Aynı şekilde diğer tarafta 3, 2, 2 ve 2 şeklinde oluştu. Şimdi kolları bulduk. Bu bulduğumuz 3 adıma göre ufak bir düzeltmemiz daha var ön ve arkaya dair. Şimdi onu anlatayım. Bu birazdan uygulamalı yaparken daha net anlayacaksınız ama yaka düşürme çalışmasını yaparken öncelikle kollar arka ve birinci kol arka ve ikinci kol arasında şu şekilde gidişler yapacağız. Gidiş gelişler yapacağız. O süreçte artırmalara başladığımız için reglan noktalarında arkanın ilmek sayısı artmaya başlayacak. Oysa o süreçte ön ilmeklerini artırmıyor olacağız. Dolayısıyla burada oluşacak eşitsizliği baştan düzeltmek adına biz kaç adım yaka düşürme adımı bulduysak onu şöyle yapıyorum bakın. Arkadan o ilmek sayısını çıkartıyorum. Yani 27'den 3'ü çıkartıyorum 3 adım olduğu için ve 24 buluyorum. Bu benim yaka düşürme durumundaki arkaya ait ilmek sayım. Aynı şekilde önden de 3 ilmek ilave ediyorum. Yani öne ait ilmek sayım da 30 oldu. Dediğim gibi bunu birazdan uygularken daha net anlayacaksınız. Yaptığım şey arkadan adım sayısını çıkarmak, öne adım sayısını eklemek. Şimdi artık ilmek sayılarımızı bulduk. Arka 24, ön 30, kollar 9. Şu ana kadar anlattığım kısımda yaka düşürmeyi sadece kollarda yaptık. Bu durumda bir miktar şöyle çizersem yakayı, bakın şöyle, şu ön kısım biraz şöyle düz bir şekil alır. Eğer ön kısımda da biz geri dönüşler yaparsak, yine şu yanları şöyle çizersem, bakın ön kısım daha böyle yuvarlak bir şekil alır ve tam yuvarlığa yakın daha hoş bir yakamız olur. Bunu yapabilmek için burada da şu ön kısımda da geri dönüşler yapmaya karar verdim. Şimdi bunun için de şöyle yapıyorum. Neydi şu an bulduğumuz ön ilmek sayımız? 30. Bunun yaklaşık bir 3'te 1'i kadarını, yani 10 ilmek kadarını şöyle merkezde ayırıyorum. Her iki tarafında 10'ar ilmek kaldı. Bunları da yine 3 aşamalı, bu yanlarda kollarda olduğu gibi bir geri dönüş uygulaması yapacağım. Onun için şöyle bakın. 1, 2, 3. Bu tarafta da 1, 2, 3 olacak şekilde bölgeler belirleyeceğim. Neydi? Bunlar da 10'ar ilmekti. O 10 ilmeği de burada şöyle paylaştıralım. Birinci bölge 3, ikinci bölge 3, üçüncü bölge 4. Aynı şekilde burası 3, burası 3, burası 4. Bu durumda bütün kısa satır yapacağımız noktaları belirlemiş olduk. Böylece hesaplarımız da tamamlandı. Şimdi bu değerleri daha anlaşılır bir şekilde yeni bir çizimde gösterelim. Evet, son haliyle bakın şöyle yeni bir çizim yaptım.
Başlangıçta 80 ilmek başlıyoruz. Bu 80 ilmeğin 24 ilmeği arka, 30 ilmeği ön, 9'ar ilmek kollar, 2'şer ilmek de reglan çizgileri olmak üzere. Şimdi kollarda 3 2 2 şeklinde geri dönüşlerimizi işaretledim. Aynı şekilde önlerde de 3 3 4 şeklinde geri döneceğimiz noktaları işaretledim. Şimdi buradan itibaren nasıl örmeye başlayacağız? Başlangıç noktamız öncelikle bakın şuradaki bu 2 ilmek reglan hattının hemen başı. Şöyle şurayı işaretleyeyim. Buradan başlıyoruz. Çarpı koyayım karışmasın. Şimdi buradan başlıyoruz örmeye. Hemen ilk reglan noktasının dibinde olduğumuz için bakın burada artık artışlarımıza başlayacağız. Reglan artışlarına. Artışları bu reglan çizgilerinin her birinin önce ve sonrasında yapacağız. Bakın şu artılarla, kırmızı renkli artılarla gösterdiğim şeyler hep artışlarımız. Ve bu artışları sadece örgünün ön yüzlerinde yapacağız. Arka yüzlerde yapmayacağız. Şimdi başlangıç noktasından başladım. Yeşille gösteriyorum ön yüzleri. Mavi ile gösteriyorum arka yüzleri. Şimdi yeşille başladım. Bakın çizgimiz şöyle geldi bu noktaya ve bir tane artı görüyoruz. Bu demektir ki burada bir tane artış yapacağız. Reglan ilmeklerimizi öreceğiz. Tekrar bir artış yapacağız. İlk artışı bu şekilde yaptıktan sonra devam edeceğiz ön yüzde örmeye. Diğer reglan çizgisine geleceğiz. Orada da yine önce ve sonrasında birer tane artış yapacağız. Devam edeceğiz. Bakın burada 3 ile ayırdığımız ilk noktanın bitimine geliyoruz. Burada buraya kadar örerek geldik ama artık devam etmeyeceğiz örmeye. Bu noktadan geriye döneceğiz. Bakın mavi renge geçtim. Arka sıralarımızı mavi ile gösteriyorum. Buradan geriye dönüyorum. Mavi ile devam ediyorum. Reglan hattına geliyorum ama arka sırada olduğum için artış yapmıyorum. Tekrar devam ediyorum. Yine burada reglan hattına geliyorum. Yine artış yapmadan devam ediyorum. Buradaki koldaki 3 ilmeğin sonuna kadar örüyorum. Buraya geldiğimde bakın biz geri dönüşü tamamladık. Her iki taraftan da birer ayırdığımız bu bölgelere ulaşmış olduk. Buradan da bir geri dönüş yapıyorum. Yani 3 aşamalı geri dönüşümümüzün ya da kısa satırımızın ilkini burada tamamlamış olduk. Şimdi artık geriye döndüğümde yine ön yüzdeyim. Yeşil renkle gösteriyorum bakın. Devam ediyorum. Yine reglan hattına geldiğim için artışlarım var. Tekrar devam ediyorum. Yine reglan artışlarım var. Devam ediyorum. Bu sefer bakın bu 3 ilmeği geçip sonraki 2 ilmeğin bitimine kadar. Yani toplam 5 ilmeği geçmiş oluyorum. İkinci geri dönüş yapacağım noktaya geliyorum. Sonra buradan tekrar devam etmiyorum aşağı doğru. Tekrar geriye dönüyorum. Arka sırada olduğum için bakın mavi ile gösterdiğim artışlar yapmaksızın buradaki bir sonraki 3'ten sonraki adımımız yani 2 ilmek sonrasına kadar geliyorum. Burada tekrar geriye dönüyorum. Yine ön yüze dönmüş oldum. Bakın bu şekilde ön yüzleri böyle artışlarımızı yaparak devam ediyoruz. Yine bir sonraki adıma geliyorum. Arka yüzlerde geri dönüyoruz buradan. Arka yüzlerde artış yapmaksızın mavi ile gösterdiğim hat. Buradaki son 2 ilmeğe kadar geliyorum. Toplam bakın bu noktada 1, 2, 3 adımı kısa satırlarımızı uygulamış olduk. Şimdi buradan tekrar geriye döndüğümde yine ön yüzdeyim. Yeşille bakın devam ediyorum. Artışları yapıyorum. Buradan yine artışları yaparak devam ediyorum. Artık buradaki koldaki geri dönüşlerimiz bittiği için öne devam edeceğim. Bakın buradan geldikten sonra yine artışlarımızı artık ilk defa bu noktalarda hep artış yaptık ama bakın buralarda hiç artışlarımız yoktu, ön artışlarımız. Burada ilk defa artış yapıp önce ve sonrasında sonra ilk 3 ilmeğin olduğu noktaya geliyorum. Buradan tekrar geriye dönüyorum. Arka yüzde artış yapmadan devam ediyorum. Burada da yine bu sefer burayı geçip ilk 3 noktanın ilmeğin olduğu noktaya geliyorum. Şimdi buradan geriye döndüğümde yine ön yüzdeyim. Bu taraftaki ilk artışı bakın burada yapıyorum. Devam ediyorum. Yeşili takip ederek bütün bu artışları yaparak buradaki ikinci 3 ilmeğe geliyorum. Tekrar geriye dönüyorum. Artış yapmaksızın maviyi takip ediyorum.
buradaki ikinci 3 ilmeğe geliyorum. Tekrar döndüğümde ön yüzdeyim. Yine artış yapacağım. Bakın yeşili takip ediyorum. Artışlarımı yapıyorum. Sonuncu adıma geliyorum. 4 ilmeğe. Geriye döndüğümde arka sıradayım. Artış yapmaksızın maviyi takip ediyorum. Bakın devam ediyorum. Buradaki en son 4 ilmekle belirttiğimiz noktaya geliyorum. Buradan da geriye döndüğümde artık bütün geri dönüşlerimizi yapmış olduk. Bu sırada bakın şu yeşille başladığım sırayı takip edin. Buradan başladım. Artışlarımı yaptım. Devam ettim. Artışları yaptım. Devam ettim. Artışları yaptım. Devam ettim. Artışları yaptım. Artık geri dönmüyorum ve devam ediyorum. Başladığım noktaya kadar geldim. Şu noktadan başlamıştım bu tura. Buraya kadar geldim. Ve yine ilk başlangıç hattımız bakın bu reglan hattıydı. Buradan da devam ederek bu noktaya kadar geliyorum. Karışık gelmesin, mümkün olduğunca basit anlatmaya çalıştım ama hakikaten zor değil. Uygularken daha da iyi anlayacaksınız. Bu şekilde bir ne yaptığımızı önden görmüş olmak anlamanızı kolaylaştıracak diye düşünüyorum. Şimdi bu işlemler sonucunda bakın arka ilmek sayımız başlangıçta 24'tü. Şu artılarımızın her biri bir artış olduğu için şimdi arkayı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 artış burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 artış da burada. 14, 24 daha 38 ilmeğe ulaştık. Öne bakalım. 30 ilmekle başlamıştık. Ön için artırdığım ilmekler bakın burada. 1, 2, 3, 4 bu tarafta. 1, 2, 3, 4 bu tarafta. Toplam 8 oldu. 30 ile başlamıştık. 38'e ulaştık. Ön ve arkayı eş bir şekilde artırmış olduk bu sayede. Kollara bakalım. Kollarda da bakın şu hatta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. 4 tane de burada 11 oldu. 9 ile başlamıştık. 20'ye ulaştık. Aynı şekilde 7 tane burada, 4 tane burada. 9 ile başlamıştık. 20'ye ulaştık. Evet, böylece yaka düşürme çalışmamızı tamamlamış olduk. Bakın bu geldiğimiz en son başlangıç noktasından itibaren artık geri dönüşler yapmaksızın yuvarlak bir formda bakın bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Bir tur yaptığımızda bir sırayı tamamlamış olacağız. Bir sonraki sırayı örmek için yeni bir tur yapmış olacağız. Bu şekilde reglan artışlarını yaparak örmeye devam edeceğiz. Orada da dikkat edeceğimiz tek nokta şu olacak. 2 sırada bir reglan artış yapıyoruz. Artık çünkü ters sıralar olmayacak. Bu noktaya dek hep geriye döndüğümüz için ters sıralar vardı örgüde. Artık ters sıralar olmayacak. Dolayısıyla 2 sırada bir artış yapacağız. Yani bakın en son şu artışı yaparak buraya geldiğimde turu tamamlamıştım. Bu sırayı önümdeki turu artış yapmadan tamamlayacağım. Bir tur bittikten sonra ikinci tura başlarken o turda artışlar yaparak devam edeceğim. 2 sırada bir artışlarımızı yapıyor olacağız. Evet, reglan ayrımlarını artı yaka düşürme çalışmasını grafiksel olarak bu şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılır olmuştur. Bundan sonraki kısımda uygulamalı olarak devam edelim. Evet, örmeye başlayalım. Öncelikle burada bulduğumuz değerlere göre ayraçları yerleştirdim. Bakın burası bu kırmızı ayraçla işaretlediğim nokta başlangıç noktamız. Yani şu noktamız. Sonra arada 2 tane reglan ilmeğimiz var. İkinci ayraçla bunu ifade ettim. Devam ederek bakın 24 ilmek arka ilmeklerimiz. 24 ilmek saydım. Buradaki reglan hattını işaretledim. Bakın arada 2 tane ilmeğimiz. Devam ettim. Kol için 9 ilmek saydım. Sonra 3. reglan hattımız. Bakın yine 2 tane ilmeğimiz. Devam ettim. Öne ait 30 ilmeğimizi saydım. Ve son olarak bakın şu noktada son reglan hattımız 2 tane. Onu işaretledim. Geriye kalan 9 ilmeğimiz de ikinci kola ait olan ilmekler. Şimdi başlangıç noktasındayız. Buradan itibaren bakın artışlarıyla, reglan artışlarıyla başlayacağız örmeye. Hemen ilk noktada bir artışımız var. Aradaki 2 ilmeği örüp sonra yine artış yapacağız. Artışlar bu 2 ilmeğin
hep öncesinde ve sonrasında olacak. 2 ilmeği muhafaza edeceğiz düzgün bir reglen hattının oluşması için. Şimdi o noktadayım. Hemen artış yapacağım. Sağ tarafta sağa doğru, sol tarafta sola doğru artış yapacağız. Onu da göstereyim hemen. Bakın sağ artışlarımız aradaki bakın şu ilmeği alıp şişe takıyorum. Böyle örmüyorum delik oluşmaması için. Buradan çaprazlayarak örüyorum. Ve burada bir artış yapmış oluyorum. Aradaki 2 ilmeği örüyorum. Ayrıca alıyorum. Şimdi burada sol artış yapacağım. Onun için de bakın bu aradaki ilmeği böyle değil şöyle alıyorum şişe ve şöyle arkadan batarak yine delik oluşmaması için arkadan batarak örüyorum. Sonra devam edeceğim. Aradaki 24 ilmeği örüyorum. Evet, ikinci reglan noktasındayım. Önce sağ artış yapıyorum. 2 ilmek örüyorum. Sonra sol artış yapıyorum. Şimdi bakın şu 2 artışı yaptık. Buradan sonra yapacağımız şey neydi? 3 tane ilmek örüp oradan geri dönecektik. İlk geri dönüşümüzü yapacaktık. Şimdi onu yapalım. Bakın 1, 2, 3 ilmek ördüm. Geride 6 tane ilmeğimiz kaldı. 9 ilmeğin 3'ünü örmüş olduk. Şimdi geri dönüşleri nasıl yapıyoruz? Alman kısa satırlar tekniğini kullanıyorum ben. Geri döndüm. Daha önce de uygulamalarını yapmıştım. Şimdi şu ördüğüm ilmeği bakın sol şişten sağ şişe alıyorum. Sonra ipimi şöyle arkaya doğru çekerek bu tek ilmek halinde olan görünen ilmeği bakın çift ilmek haline getiriyorum. Aslında burada bir alt sıradaki ilmeği şişin üstüne çekmiş olduk. Bu işlemi yapmamızın sebebi bu geçiş noktalarının görüntüsünün daha düzgün durması için. Şimdi arka yüzdeyiz artık. İlmeklerimiz ters örülecek arka yüzde. İpi öne alıp bu 3 ilmeği ters örüyorum. Reglan hattına geldim. Onlar da ters. Ve devam edeceğim yine. Şimdi arka sırada ne yapacaktık? Bu başlangıç noktasına kadar gelip o noktayı da geçip bu tarafta 3 ilmekten tekrar geriye dönecektik. Şimdi oraya kadar örüyorum ters örgüyle. Reglan noktasına geldim. 2 ilmeği örüyorum. Ve bakın şu an başlangıç noktasındayım. İlk ilmek bir önceki sırada artırdığım ilmek, onu örüyorum. Geride şu an bakın 9 ilmek kaldı. Bu 9 ilmeğin 3 tanesini öreceğim. 6 ilmek kalmışken geriye döneceğim. 3 tane ilmeği ördüm. Bu yönde de geriye dönüşümü yapıyorum. Şimdi burada düz tarafa dönmüş olduk. İlmeğimiz düz. Buradaki geri dönüşümü şöyle yapıyorum. İpi öne alıp ilmeği tekrar sol şişten sağ şişe alıyorum. Şöyle çekerek bakın yine bir alttaki ilmeği çift ilmek halinde şişin üstüne getiriyorum. Ve ardından düz ilmekleri örmeye devam ediyorum. Şimdi ön yüzdeyiz. Arka yüzde artırma yapmadık. Sadece ön yüzlerde artırma yapıyoruz. Bakın buradaki şu yeşille ikinci sıramız. Yine artırma yaparak devam edeceğiz. Hemen yine sağ artış yapıyorum. İki ilmeği örüyorum. Ardından sol artış yapıyorum. Evet, buradaki artışlarımızı yaptık. Devam ediyoruz bir sonraki reglan noktasına dek. Evet, oraya geldim. Yine artışlarımı yapıyorum.
Önce sağ artış. Sonra sol artış. Şimdi devam edeceğim. Bir önceki sırada burada geri dönüş yaptım. Bakın o çift ilmek şurada. Ona kadar önce örüyorum. Geldim o çift ilmeğe. Görüntünün düzgün durması için bakın buradaki ilmeği şöyle alacağım. Bu iki ilmekten birden şöyle bakın. Şuradan şişe geçiriyorum. Ve şöyle de bir düzeltiyorum. Şimdi buradaki bu geçişimiz belli olmaksızın görünecek. Kötü bir görüntü oluşmayacak. Şimdi neydi? İkinci adımda bu 3 ilmekten sonraki 2 ilmeğe kadar gidip oradan geri dönecektim. Dolayısıyla 2 ilmek daha örüyorum. Bakın 4 ilmek kaldı geride. Buradan geriye dönüyorum. Şimdi bu taraftaki ikinci geri dönüşümüzü yapmış oluyoruz. Aynı uygulama. Yine bakın soldaki ilmeği sağ tarafa alıyorum. İpi şöyle arkaya doğru çekerek çift ilmek haline getiriyorum. Sonra öne alıp ipi, çünkü ters yöndeyiz ve ters öreceğiz. Örmeye devam ediyorum. Ters yüzde artırma yok. Örerek bir sonraki tarafta, yani şu tarafta geri dönüş yaptığımız ilmeğe kadar geliyoruz. Evet, başlangıç noktasına geldim. Devam ediyorum. Çift ilmeğe kadar öreceğim. Evet, bakın o çift ilmekteyim. Çok net anlaşılıyor zaten. Ters yöndeyim. Bu defa bu şekilde yine 2 ilmekten birden geçirerek bu çift ilmeği de örüyorum. Şimdi bu tarafta da diğer tarafta olduğu gibi 2 ilmek ilerleyip oradan tekrar geriye döneceğiz. 2 ilmek daha örüyorum. Geride 4 ilmek kalmışken geriye dönüyorum. Ön yüzdeyiz. İpi öne doğru alıyorum. Ördüğüm ilmeği sağ şişe geçirip şöyle geriye doğru çekiyorum ve çift ilmek haline getiriyorum. Şimdi yine ön yüzdeyiz. Bakın 3. kez artırma sıramız. Artırmaları yapacağız. Yine bu devam edeceğiz. Bu reglan noktasındaki artışlarımızı da yapıp örmeye devam edip çift ilmeğe kadar geleceğiz. Mor ayraçları geçtim. Çift ilmeğe doğru geldim. Bakın şu an önümdeki ilmek çift ilmek. Onu yine şöyle ikisini birden alarak örüyorum. Sonra tekrar 2 ilmek ilerleyerek bu taraftaki son geri dönüşü yapacağız. Kol kısmındaki 2 tane örüyorum. 2 tane ilmek kalmışken geriye dönüyorum. Bakın şu an örgümüz hep bu kırmızı ve mor ayraçlar arasında gidip geliyor. Şimdi burada yine ilk ilmeği bu şekilde alıp çift ilmeğe çeviriyorum. İpi öne alıp ters örerek devam ediyorum. Bu tarafta kırmızı ayraçlardan sonraki bakın çift ilmeğe kadar ters örerek geleceğim. Artış yok. Kırmızı ayraçları geçtim. Çift ilmeğe doğru örüyorum. Evet, bakın o ilmeğe geldim. O ilmeği yine böyle ikisini birlikte örerek alıyorum. Şimdi bu taraftaki son geri dönüşümüzü yine 2 ilmek sonra yapacağız. O nedenle 2 ilmek daha örüyorum. Ve bakın 2 ilmek kalmışken bu kol için son geri dönüşü yapıyorum. Ön taraftayım. İpi öne alıp ilmeği şu şekilde çift ilmek haline getiriyorum. Artık bunları anladık sanıyorum. Ön yüzde olduğumuz için yine artış yapacağız. Bakın burada şu son 2 ilmekten döndük. Artışımızı yapacağız. 4. artış. Devam edeceğiz. Bu tarafta da mor ayraçlarda da artışımızı yapacağız. Ve bu taraftaki çift ilmeğe kadar geleceğiz. Bu kısmı örelim hemen. Mor ayraçları geçtim. Çift ilmeğe doğru
örüyorum. Ve evet, o ilmekteyim. Bakın görünüyor. Yine ikisini birlikte örerek alıyorum. Şimdi 2 tane ilmeğimiz kaldı. Onları örüp 3. reglan noktasına geliyoruz. Ve başladığımızdan beri ilk defa bakın burada şu an artış yapıyoruz. Bu noktaya gelip bu reglan noktası için ilk artışımızı yapıyoruz. Yine sağ tarafta sağa doğru iki ilmeği örüp sonra sol tarafta sola doğru. Evet, bu ilk artışımızı bu noktada yaptıktan sonra devam edeceğiz. Bakın 3 ilmek. 3 ilmek örüp sonra yine geriye döneceğiz. 1 2 3. Geriye dönüyorum. Aynı şeyler bundan sonra da hemen yine çift ilmek haline getirdim. Ters örerek arka yüzde ve artırma yapmaksızın devam edeceğim. Nerede ki? Bu taraftaki son çift ilmeğe kadar. Kırmızı ayraçlarla belirlediğim başlangıç noktasını geçtim. Çift ilmeğe doğru örüyorum. Evet, bakın çift ilmekteyim. Onu örüyorum. Sonra 2 tane ilmek kaldı. Onları örüp bu yönde ilk defa bakın şu reglan noktasına geliyorum. Arka yüzde olduğumuz için şu an artırma yok. Onları örüyorum. Sonra diğer yönde 3 ilmek ilerleyip geri dönüyorum. 1 2 3 ve geriye dönüyorum. Şimdi bu noktada ilk defa artış yapacağız. Önce şöyle yine ilmeği çift ilmek haline getirdim. Arkasından ayraca kadar örüyorum. Ayraca geldiğimde şu noktadaki bakın ilk artışımız şu yapacağız. Yine önce sağ artış, 2 ilmeği örüp ardından sol artış. Şimdi yine daha önceki sıralarda olduğu gibi ön yüzdeyiz. Artışlarımızı yapacağız. Bakın şuradan yola çıktık, artırdık. Devam edeceğiz. Bu iki reglan noktasında artışlarımızı yapıp 3. reglanda da artışlarımızı yapıp bu noktada yaptığımız çift ilmeğe kadar geleceğiz. Evet, pembe ayraçların olduğu 3. reglan noktasını geçtim. Çift ilmeğe kadar geldim. Bakın. Onu yine düz örüyorum. Bu şekilde ikisini birlikte alarak arkasından bir 3 ilmek daha ilerleyip bu yöndeki ön parçadaki ikinci geri dönüşümü yapıyorum. 3 tane ördüm. Şimdi buradan geri dönüyorum. İlk ilmeği bu şekilde çift ilmek haline getirip devam ediyorum. Arka yüzdeyiz. Artışımız yok. Diğer yöndeki çift ilmeğe kadar bu turu yapıp buraya kadar geliyorum. Evet, arka yüzde devam ettim. Sarı ayraçlarla gösterdiğim bakın bu reglanı geçtikten sonra çift ilmeğe geldim. Onu yine 2 ilmeği birlikte bu şekilde alıyorum ve 3 ilmek sonra geriye dönüyorum. İkinci geri dönüşlerimizi yaptık. Burada da bir tane kaldı her iki tarafta da. Şimdi ön yüzdeyiz. İpi öne alıp şöyle çift ilmek haline getirdikten sonra son ördüğüm ilmeği devam ediyorum. Ön yüzde olduğumuz için yine artış yapacağız. Evet, ayrıca geldim. Burada artışımı yapacağım. Yani şuradayız bakın. Bütün reglanlarda artışlarımızı yapıp buradaki çift ilmeğe de geleceğiz. Evet, pembe ayracı geçtim. Çift ilmeğe doğru örüyorum.
Geldim çift ilmeğe, onu örüyorum. Ve artık bu yönde son kez 4 ilmek daha örüp kısa satırımı yapacağım. 4 ördüm, geriye döndüm. Çift ilmek haline getirdim ve ters örerek artırma yapmadan arka yüzde devam ediyorum. Bu taraftaki çift ilmeğe kadar. Sarı ayraçları geçtim. Çift ilmeğe doğru devam ediyorum örmeye. Evet, geldim. Onu örüyorum. Ve bu yönde de son kez 4 ilmek daha örüp geri dönüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi buradan geri döndüğümüzde bakın, en başta bu ortada 10 tane ilmek ayırmıştık şu arada. Onlara bakalım şimdi. 2, 4, 6, 8, 10. Bakın bu çift ilmek, oraya kadar 10 tane bu ortadaki ilmeğimiz kaldı. Şimdi buradaki son geri dönüşümüzü de yaptık. Hemen yine ilmeği, ipi öne alıp şöyle çift ilmeğe çevirelim. Örmeye devam edelim. Şimdi yine ön yüzdeyiz. Bakın bu son artırma, daha doğrusu son geri dönüşü yaptığımız sıra. Burada yine bütün reglanlarda artırma yapıp buradaki çift ilmeğe kadar gelelim. Pembe ayraçları, yani şu noktayı geçtim. Şimdi örmeye devam ediyorum. Burada artışımı da yaptım. Çift ilmeğe dek öreceğim. Geldim çift ilmeğe. Onu örüyorum. Artık geri dönüşümüz yok. Buradan devam edeceğim. Arada 10 tane ilmeğimiz vardı. Onları örüyorum. Şimdi buradaki çift ilmeği öreceğim. Ve devam edeceğim reglan noktasına. Evet, geldim. Buradaki artışlarımı yapacağım. Artışları yaptıktan sonra başlangıç noktasına dek öreceğim. Evet, geldim oraya kadar. Şu an kısa satır çalışmamızı, yani yaka düşürme çalışmamızı tamamladık. Şimdi bu en son ördüğümüz sırada artış yaptığımız için bundan sonraki sıralarda, şu an sıranın başındayım, kırmızı ayraçtan itibaren bir sıra artırıp bir sıra artırmamaya devam edeceğiz. En son artırma yaptığımız için şimdi bu sırada buradan itibaren artış yapmadan devam edeceğim. Artık yuvarlaklar şeklinde öreceğiz. Geri dönmüyoruz. Örgünün arka yüzü diye bir kavramımız yok. Hep ön yüzde öreceğiz. Bu sırayı kırmızı ayraçtan başlayarak bir sırayı tekrar bu kırmızı ayraca gelene dek artırmadan öreceğim. Bir sonraki sırada yine buradan itibaren artırmalara başlayıp 4 reglan bölgesinde artırmaları yaparak öreceğim. Sonraki sırada yine artırmayacağım. Bu şekilde robayı örmeye devam edeceğiz. Şimdi şişte ilmekler bayağı fazla oldu. Şu an çok net gösteremiyorum. Bir büyük şişe alayım. En son örgümüzün halini birlikte görelim. Evet, yakanın son halinin daha iyi görünebilmesi için daha uzun misinalı bir şişe geçirdim. Son görüntüsü bakın bu şekilde oldu. Yaka düşürme çalışmasını net bir şekilde algılayabiliyoruz. Bakın arka kısmın, şu düz örgü kısmının uzunluğuna bakın. Kollardaki kısmına ve önlerdeki kısmına bakın. Buradan yaka düşürme çalışmamızı net bir şekilde görebiliyoruz. Ayrıca bu geri döndüğümüz noktalarda bakın çok belirgin olmayacak bir şekilde buralarda gayet düzgün bir şekilde oluştu.
Örgüyü bir kere yıkayıp kuruttuğumuzda bu dönüş noktaları hiç anlaşılmayacak şekilde görünecektir. Şimdi şöyle bakın, katlayıp nasıl durduğunu da göstereyim. Şu alt ilmekleri şöyle çakıştırdığımda iki tarafta şişi, şöyle ön yakanın arkaya göre ne kadar aşağıda durduğunu görebiliyoruz. Bakın, bu ön kısımlarda da geri dönüşler yaparak bu ön parçada ne kadar güzel bir yuvarlaklık elde ettiğimizi de görebiliyorsunuz. Güzel bir yaka çalışması oldu. Şimdi ben açıkçası baştan beri kendi ördüğüm şişle, kendi ördüğüm iple ve bu beden için size dikte ederek bunu hiç yazıp çizmeden, bir şeyler anlatmadan, hesap kitap yapmadan anlatabilirdim. Bu kadar çalışmayı yapmamın sebebi, bu hesapları, bu çizimleri, bu görselleri hazırlamamın sebebi size bu işin nasıl yapılacağını öğretmek açıkçası. Yani siz kendi ip ve şiş tercihinizle, kendi örmek istediğiniz bedene göre nasıl başlamalı, ilmek sayısını nasıl hesaplamalı, reglanları nasıl ayarlamalı, yaka düşürme çalışmasını kaç adımda ve nerelerde nasıl uygulamalı gibi konuları öğrenirseniz başkasının yardımına veya anlatımına destek olmadan kendiniz kendi örgülerinizi yapabilir seviyeye gelmiş olursunuz. Ben bunu amaçladım bu videoda. İnşallah anlaşılabilir bir şekilde anlatabilmiş ve bunu başarabilmişimdir. Evet, bu videoda anlatacaklarımın da sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.